Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu muhteşem görüntüsüyle insanı hipnoz eden ve fırından çıkar çıkmaz kapış kapış biten iki renkli kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kurabiye tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, 125 gram margarinin üzerinden yarım su bardağı toz şeker ve bir tane yumurtayı ekliyorum. İlk olarak spatula ile karıştırmayı deniyorum fakat zor oluyor biraz. Spatulayı çıkardım ve elimle yoğurarak karıştırıyorum şimdi malzemelerin hepsini. Tereyağı, margarin, yumurta ve şekeri iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve tekrar tüm malzemeleri güzelce yoğurarak karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yaparak kurabiye hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Tüm kurabiye tariflerinde kullanabileceğiniz, istediğiniz kurabiye çeşidini hazırlayabileceğiniz çok güzel bir kurabiye hamuru oluyor bu hamur. Bu ölçülerle kurabiye hamurunu hazırlayıp istediğiniz şekli vererek farklı kurabiye tarifleri de hazırlayabilirsiniz. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak kurabiye hamurunu toparlamaya devam ediyorum. Kurabiye hamuru güzelce toparlanıp elimize yapışmayı bıraktığı andan itibaren un ilavesi yapmıyoruz asla. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. 3-3,5 su bardağı arasında un götürüyor. Unun markasına ve kalitesine göre kurabiye hamurunun alacağı un miktarı değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi kurabiye hamuru elinize yapışmayı bıraktığı andan itibaren un eklemeyi bırakmanız yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu nefis kurabiye hamurunu şimdi iki eşit parçaya ayırdım. Bir parçasını beyaz renkli olarak kullanacağım. Diğer parçasına kakao ekleyip kakaolu kurabiye hamuru olarak hazırlayacağız. Şimdi yoğurma kabının içerisindeki kurabiye hamurunu birazcık yaydıktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı kakao ilavesi yapıyorum. Ve kakaolu hamuru güzelce yoğurarak kakaonun iyice hamura karışmasını sağlıyorum. Kakaolu kurabiye hamuru da artık hazır. Kakao çok güzel bir şekilde yayıldı gördüğünüz gibi. O da artık tamam. Şimdi sıra geldi iki renkli kurabiyenin şeklini vermeye. Bir tane yağlı kağıdın üzerine kakaolu kurabiye hamurunu aldım ve ilk olarak böyle elimle düzeltip biraz daha kare şeklini vermeye çalışıyorum hamura ki açarken de kare şeklinde olsun istediğim için ve merdane yardımıyla büyütebildiğim kadar kurabiye hamurunu büyütmeye başlıyorum. Kenarları böyle hafifçe çatladıkça oraları düzeltip yapıştırarak kurabiye hamurunu açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kare şeklinde hazırladım. Şimdi hemen beyaz kurabiye hamurunu da aynı şekilde açacağım. Onu da bir silikon matın üzerine aldım. Açmadan önce yine kare şeklini veriyorum ve merdane ile kurabiye hamurunu açmaya başlıyorum. Burada önemli olan iki püf noktası var. Kurabiye hamurunu öncelikle çok fazla inceltmemeniz gerekiyor. Diğeri de kurabiye hamurunun her yerinin aynı kalınlıkta olmasını sağlarsanız eğer iki renkli kurabiye şeklini verdiğimizde çok güzel, mükemmel bir rulo görüntüsü elde edebilirsiniz. Sade kurabiye hamurunu da açtıktan sonra yağlı kağıdın üzerinde olan kakaolu kurabiye hamurunu şimdi sade hamurun üzerine getirip yerleştirdim. Ben burada yerleştirirken birazcık acele ettiğim için hafif bir kayma oldu. Hamuru kaldıramadığım için hamurun kenarda kalan kısımlarını o açıkta kalan kısımlara yerleştirdim ve bu şekilde tamamen hamurları birbiriyle denkleştirmiş oldum. Üzerinden birazcık merdane ile geçtim yapışması için. Şimdi sıra geldi iki renkli kurabiyenin şeklini vermeye. Silikon matın ucundan böyle hafifçe kaldırarak kurabiyeyi rulo şekline getireceğim. Ancak ilk başta böyle orta kısmının açık kalmaması için elimle sıkı sıkı kapatıyorum. Bu aşamada mutlaka orta kısmını güzelce sıkı sıkı elinizle kapatın ve ardından yavaş yavaş bu şekilde matı kaldırarak rulo şekline getirebilirsiniz. Eğer evinizde böyle silikon bir mat yoksa ikinci hamuru da yağlı kağıt üzerinde açıp aynı işlemi yağlı kağıt ile de yapabilirsiniz.
İki renkli kurabiye hamurunu yavaşça rulo haline getirmeye devam ediyorum. Çok hafif bir kısmı mata yapışmış. Onu da düzelttikten sonra artık rulomuz hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kakaolu sade kurabiye hamurunu bir streç filmin içerisine alıyorum. Hava almaması için streç filmin her tarafını güzelce sıkıca kapatıyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu kurabiyeyi buzluğa kaldırıp yaklaşık yarım saat 40 dakika buzlukta dinlendireceğim. Güzelce sertleşmesini istiyorum ki keserken şekli bozulmasın diye. Ben derin dondurucuya atmıştım. Orada çok daha hızlı donacağını tahmin edemediğim için kurabiye hamuru birazcık fazla sert olmuş. Eğer siz de derin dondurucuya atacaksanız yarım saat 40 dakika beklemenize gerek yok. Bir 10-15 dakika beklemeniz de yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da ufak bir püf noktası olarak söylemeden geçmek istemedim. Şimdi keskin bir bıçak yardımı ile kurabiye hamurlarını dilimlemeye başlıyorum. En uç kısmını çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci dilimden itibaren çok daha düzgün kurabiyeler çıkarmış oluyoruz. Dediğim gibi kurabiye hamuru birazcık fazla donduğu için şu an sert ve keserken birazcık zorlanıyorum ama şekli çok düzgün oldu. Kurabiye hamuru tamamen sertleştiği için. Yakından görüntüsünde görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde spiral bir hal aldı. İki renkli kurabiye. Böyle bakarken insan hipnoz oluyor diyebilirim. Çok güzel görünüyor. Tamamen simetrik bir yuvarlak haline getirmiş olduk. Özellikle böyle misafirleriniz için yapabileceğiniz farklı kurabiye tariflerinden bir tanesi görüntüsü ile göz dolduran bir kurabiye tarifi oluyor. Zaten buzluk kurabiyesi gibi olduğu için de hazırlayıp buzluğa atarsanız sonrasında böyle dilimleyip hemen pişirip servis edebilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay ve pratik bir kurabiye tarifi diyebilirim. Hazırlamış olduğumuz bu iki renkli kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Altları hafif pembeleşip kurabiyeler sertleştiğinde artık pişmiş demektir. Çok daha fazla fırında tutmanıza gerek yok. Kurabiyeler güzelce pişti. Altı çok tatlı bir şekilde pembeleşti gördüğünüz gibi. Hemen servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. Eğer hem kolay hem de farklı kurabiye tarifleri arıyorsanız, iki renkli kurabiye çeşitleri arıyorsanız ve görüntüsü böyle farklı kurabiye tarifi yapmak isterseniz hazırlamış olduğumuz bu nefis kurabiye tarifini deneyebilirsiniz. Hazırladığımız bu kurabiye tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.